Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu çoğunuzun merak ettiği konulardan bir tanesi olacak. Acaba bizim bu eklemlerimizi kütlettiğimizde bu ses nereden geliyor? Acaba biz sırtımızı kütlettirsek bir anda kulunçlar yok olur mu? Bu kütletmedeki sesin çıkma mekanizması ne? Sorularının cevaplarını oluşturacak. Bu videoyu izleyen herkes bu eklem kütletmeleri ne işe yarıyor? Bu sesler nereden geliyor? Çok iyi bilgi sahibi olacak ve bu işlemler tedavi etme konusunda bize fikir veriyor mu? Bu soruların hepsinin yanıtını bu videoda bulacaksınız. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin size kolayca animasyonlarla bu seslerin nereden geldiğini anlatarak videoma giriş yapayım. Gelin eklemlerinden neden ses geliyor ya da bu sesler geliyorsa tam olarak nereden geliyor sorularının yanıtlarını verelim. Gün içerisinde çoğunuz bu şekilde parmaklarını, ellerini, omzunu, boynunu hatta inanın dizlerini kütleterek gününü geçiriyor. Bu bir alışkanlık haline gelmiş de olabilir sizde. Erken dönemde yapılan çalışmalar bu kütletme ya da kıtlatmaların çok ciddi problem oluşturmadığını söylüyor. Ama uzun vadede ne gibi etkiler çıkarıyor? Gelin aslında bu mekanizmayı anlayarak başlayalım. Eklemlerimizde aslında eklemlerin dış yüzeyini saran kapsüler yapılarımız var. Bu kapsüler yapılar aslında bizim hem hareketlerimizi limitliyor hem de kontrol altında tutuyor diyebiliriz. Bu yapılar eklemlerin arasındaki boşlukları doldurup biraz o bölgede yastıkçık görevi görüyor diyebiliriz. Ancak bu yapıların arasında bazı gazlar birikiyor ve siz eklemleri ani bir şekilde hareket ettirdiğinizde bu gazlar dışarı çıkarak sizde o kütleme, kıtlama ya da çıtırdama gibi sesler ortaya çıkarabiliyor. Bunun dışında eğer ileri düzey kıkırdak hasarınız varsa bazı durumlarda da kıkırdak hasarına bağlı olarak kemik yüzeyler birbirine yaklaşıp siz ekleminizi hareket ettirdiğinizde yine kütleme, kıtlama gibi sesler ortaya çıkabilir. Ve omurgamdan ses geliyor diyenler de bu aynı sistem aynı şekilde omurların arasındaki disklerin hareketinden de kaynaklanıyor. Yani siz aslında sırtınızı kütlettiğinizde ya da kıtlattığınızda nasıl isterseniz söyleyin bu diskler aynı şekilde gazları dışarı çıkararak bu şekilde bir ses oluşturuyor. Ve son olarak ben bacağımı kaldırdığımda ses geliyor diyenler bu sesin temeli de genellikle tendonlardan kaynaklanıyor. Tendonlar etrafındaki kemik yapıya hafif bir takılma hissi gibi bir his oluşturuyor ve bu his bizim popping dediğimiz aslında sanki atlıyormuş gibi sizde bir ses çıkarabiliyor. Ama bu seslerin zararlı olmadığını hatta tedavi amacıyla uygulanırsa faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yeter ki doğru tanıyla doğru uygulamalar yapılsın. Şimdi gelelim bir de diğer soruya. Acaba kulunçlarınız da bu kütletme, kıtlatma ile ortadan kaldırılabiliyor mu? Kulunç dediğimiz yapılar eski videolarımda bahsettiğim gibi aslında yumuşak doku yani kas ve fasya ile alakalı yapılar. Dolayısıyla sizin kulunçlarınızı kütleterek ya da kıtlatarak ortadan kaldırma şansınız yok. Aslında sizin o kütlettiğiniz yapılar omurgalarınızın arasındaki diskler ya da eklemlerinizin arasındaki kapsüler yapılar. Eğer kuluncu kütletiyorum ve ortadan kaldırıyorum diyen biri varsa biraz artık bu videodan sonra soru işaretleriyle yaklaşıp kuluncun tedavisinin başka yöntemlerle de yapıldığı aklınızda kalır umarım. Peki gelelim videonun başında da söylediğim şu soruya. Acaba bu kütletme yöntemleri tedavi edici yöntemler mi? Evet, bazı durumlarda eklemlerde blokajlar meydana gelebiliyor. Peki nasıl oluyor bu blokajlar? Siz günlük yaşamınızda omurganıza binen yükleri dengeleyemiyorsanız maalesef bir taraf fazla çalışıyor, bir taraf daha az çalışıyorsa omurganın bir bütün olduğunu düşünürseniz omurga kendini koruyabilmek için bazen hareketlerini limitliyor. Bu en çok özellikle üst sırt ve boyun bölgesinde, çoğunlukla aslında bel bölgesinde de meydana geliyor. Kendini kilitlediği anda bir tarafta ya da birkaç segmentte birden bazı blokajlar oluşabiliyor. İşte tam o sırada yapılan doğru manevralarla o bölgedeki blokajlar açılır ve bazen bu sesli olabilir, bazen ses de gelmeyebilir. Yeter ki doğru uygulama yapılsın. O blokajların açılması aslında tedavi edici etki oluşturur. Bana sorulan en sık sorulardan bir tanesi buydu. Ama
Kulunç dediğimiz yapılar aslında kırılabilen, kütletince ortadan kalkabilen yapılar değil. Burada da aslında size kulunç nedir ya da nasıl oluşur videomda detaylı olarak bunu anlattım. Kulunç yumuşak dokularda böyle sıkışıklıkla oluşan yapılar maalesef. Dolayısıyla siz onu kütleterek ortadan kaldırma şansınız yok. Basit bir mantıkla şöyle düşünün. Eğer bu kütletme olayları bütün ağrıları ortadan kaldırsaydı, bel fıtığınız geçseydi, kulunçlarınız ortadan kalksaydı, emin olun kimsenin ne fizyoterapiste ne de doktorlara ihtiyacı kalırdı. Özellikle kas iskelet sistemi problemlerinde. Dolayısıyla evet, bu kütletme işlemleri tedavi edici olarak da kullanılabilir ama çoğunlukla eklemlerinizden gelen seslerin artık gazların dışarıya çıkış sesleri olduğunu öğrenmiş oldunuz ve isterseniz tedavi edici olarak kullanacaksanız da bu sese kafanızı takmayın. Çünkü doğru uygulanan manevralar blokajları açmak için uygulanıyor. Eklemlerinizden ses gelsin, çıtlasın, kütlesin diye değil. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun konusu bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almış ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ama video ile ilgili de detaylı soru sormak isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaştırabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.